Herkese iyi akşamlar. Şimdi sizlerle bugün yapmış olduğum eğitimin kaydını paylaşacağım. Bu videoyu da onun başına koyacağım. TMT Dubai stratejim benim 12 paternimin 3 tanesinin birleşiminden oluşuyor. İçinde konseptler yok. Zaten webinarın başında da söylüyorum. Hani diyorum ki burada hiçbir teknik analiz vesaire kullanmayacaksınız. Fakat o webinarın başında şunu da söylüyorum. Yazılımı sadece bugün o Excel'e kendisine ekleyenlere verdim diyorum. Sizleri bunun dışında bırakmak istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Ay. Bu videonun açıklamasına onu organize ederim. Açıklamayı, yani bu yazılıma ulaşmak için bu videonun başa tutturduğum profiline yoruma bakın, olur mu? Ben oraya bir yorum yazacağım. Onu biraz düşünürüm şimdi. Turluyorum. Biraz hava almak istedim. Saat şu an kaç bilmiyorum. 2-2.30 falan herhalde. Sıkıntı var. Ne bu ya? Ambulans mı? Bayağı jipli mipli değişik bir şey. Polis de olabilir, bilmiyorum. Ben böyle geceleri çıkıyorum, turluyorum. Şehri keşfetmeyi severim. Böyle kafam alıp gidiyor bir yerlere. Hiç bakmıyorum nereye gittiğime. Gitmediğim yerleri böyle yürüye yürüye geziyorum. Dönüşü de taksiyle yapıyorum çünkü nereden geldiğimi takip etmiyorum, yani bakmıyorum. Böyle 1 saat, 1,5 saat turluyorum. Bilmediğim yerleri böyle keşfetmeyi severim. Şu an neredeyim, hangi bölgedeyim bilmiyorum. Epeydir yürüyorum. Bir yerden de taksi bulup döneceğiz birazdan. Videoyu da yükleyeceğim size. Bu videoyu dediğim gibi başına oturtacağım. Bu videonun açıklamasını okuyun, olur mu? Yani hem açıklamasını okuyun hem başa tutturduğum profildeki yorumu okuyun. Bu videoyu izleyenler, bugün Excel'e kendisini eklememiş olanlar da aynı şekilde. Bu arada burada çoğu şey açık bu saatlerde de. Bakın. Gerçi burası yemek sepeti gibi programlı çalışan bir yer. Sabaha kadar açıklar. Marketler sabaha kadar açık. İlginçler yani. Az önce böyle açık bir yere girdim. Bir Hindistan mutfağı. Dürüm aldım kendime. Etli dürüm. Yani çok değişik baharatları var. Yani Allah affetsin, 2 ısırık aldım. Şöyle kenara bıraktım. Birisi hani dedim devam eder mi, bitirir mi? Çünkü tamamı duruyor. Sonra dedim ki ya burada kimin ihtiyacı olur dedim. Bu da, ben yine de bıraktım ama onu öyle yarım. Çöpe atmak içimden gelmedi. Yiyemedim çünkü çok baharatlı ve inanılmaz acı. Bana göre değil. Öyle turluyorum. Çorbacı falan zor belki buralarda ama bulursam, yakalarsam bir çorba içeceğim. Sonra da otele döneceğim. Sevgili arkadaşlar, sizlere Dubai'den selamlar. Ve umarım hepimize, sizlere başta, buranın uğurlu gelmesini çok isterim. Yazılımı iyice kullanın. Bak hemen backtest yapmaya başlayanlar var grupta. Eğitim bittiğinden bu saate 2-3 saat geçti. Ve başından ayrılamayanlar, kendini çok heyecanlı hissedenler vesaire çok kişi var. Sizler de onlardan birisi olursunuz umarım. Neyin içinde olduğumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı umarım görürsünüz ve paranızı kazanırsınız diye temenni ediyorum. Çok güzel ya. Dubai diye değil, ben böyle gitsem Kütahya'da da dolaştım yani. O Kütahya'daki koca vazoyu falan şehrin merkezinde gecenin 1 saati kimse yokken çok turladım. Gece hatta kışındı yani Kütahya'yı öyle turladığımda. Malatya, Elazığ, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, böyle kimse yokken şehri böyle keşfetmeyi, nerede ne var, sakin sakin kendi kendime seviyorum bu işleri. Bakın açık, ne bu? Bu 24 saat açık eczane. Eczane mi bu? Yok, marketmiş bu ama ilaç da satıyor. Evet, ilaç da satıyor ama market. Bak böyle alışveriş yapanı. Gece saat şu an kaç? Bir soralım. Excuse me. What time is it, do you know?
Huh? 20. No, no. What time is it now? Time. 2:20. Thanks. 2,5 olmuş saat. Güzel. Şehir uyumuyor ya. Fena değil. Bir 15 gün falan daha buradayım işte. Takılıyorum. Az daha çözerim buraları. Bak burada abilerimiz kahve mavi. İyiymiş. Tamam. Zaten eğitim orada. Devamını izlersiniz. Yorumu da okuyun. Sizleri de faydalandıracağım buna. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Sesim geliyor mu? Sesim alıyor musunuz? Tamam, çok güzel. Şimdi bu TMT Dubai benim Ekim'le Ocak arasında dizayn ettiğim 12 paternimin içerisinden 3 tanesi. Fakat 5. patern yok bunun içerisinde. Onun içinde konseptler var çünkü çizim yapmanız gerekiyor. Bu daha böyle diğerlerine göre hani belli kurallara dayalı. Sadece alarm üreten bir şey. Birleştirdiğimde bu hale geldi yani. Yine bunlarda da çizim yapmam gerekiyordu. Ama birleşince artık hiçbir çizim yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece bundan sonra bunun gelmemesini ya da bundan sonra bunun gelmemesini falan yazılıma TradingView için ekleyemiyorsun. Bunu bir MetaTrader'da falan çok rahat at koşturuyorsun. Ama burada yapamıyorsun. Bu yazılım çok basit. Burada sadece short denilen şey sell pozisyonları, long denilen şey de buy pozisyonu. Riskimizi kontrol edelim. Onlara da değineceğiz en sonunda. Burada baktığınız zaman long ve short pozisyonlar var. Burada hiçbir teknik analiz, bir destek direnç, Fibonacci herhangi bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Burada sadece bu bildirimleri takip etmeniz gerekecek. Bu alarmları da ben size göstereceğim nasıl kuracağınızı. Hepiniz TradingView'da ücretsiz sürümde olabilirsiniz. Hani öyle ihtimal daha yüksek. Tek bir alarm kurabiliyorsunuz diye biliyorum. GBP zaten gerekecek sadece. Tek bir alarmla işi götüreceksiniz. Burada TMT Dubai'de aslında bu TMT'nin Dubai'si diye yazdım ben bunu. Hani benim Dubai'm gibi böyle bir şey yapmak istedim. Enerji vermek istedim. Bu S eki İngilizce'de TMT'nin anlamına geliyor. Bu da Dubai'si işte falan. Burada yapacağınız tek şey bildirimleri takip etmek olacak. Hani kimisi bunu yapamadım, anlayamadım falan demiş. Bunu herhalde yapmak yani yapamamak çok zor olur bilemiyorum. Şöyle yazdığım açıklama bu. İndikatörü size hepinize ekledim zaten. Ay sonuna kadar kullanacaksınız. Bakın burada sadece GBP üyesi için yaptığımı söyledim. Bunu elbette bütün paritelerde ışığını yakar bu. Yani Bitcoin'de yakmaz ama bir Euro Japon yeninde de ışıklar yanar. Şimdi dikkat edin. Bakın burada da long yanmış. Ama bu ne buradaki mumun kombinasyonlarıyla alakalı ne de başka bir şey. Sadece fiyatların birbirine denk gelmesinden. Bu mesela GBP üyesi de bu şekilde. Yine daha farklı şöyle out nezereye gelsen daha çok yanar mesela. Bakın daha çok yanıyor. Tamam burada da karlı gibi gözüküyor ama denemedim aslına bakarsanız. Bu ayarlar GBP üyesi için yapıldı ve onun için en iyi koşullar sağlandı. Eğer denk düşer, diğerlerinde de iyi çalışıyor derseniz kullanın, sorun yok. Sonuçta bu bütün paritelerde çalışan bir sistemi ama ayarları GBP üyesi için. Yani ne bu ayarlar? İçinde ne ayarlar var? Bir seans ayarları var. 09.45'ten başlıyor, akşam işte 20'ye kadar sinyal getirebiliyor sana Türkiye saatiyle. Ve bu saatler arasında sürekli böyle non-stop çalışmıyor. Bu arada bir duruyor, o saatleri es geçiyor, işlem vermemesini istediğimiz saatler var. O saatlerde hiç bildirim vermiyor size. Çünkü bunlar yaptığım backtestlerden sonra sürekli neredeyse o saatlerde hep zarar ettiriyor. Yani o saatleri haliyle yazılım eklemeye ve size de burada yazının içinde diyeyim ki işte 13'teki sinyallere hiç kesinlikle bakmayın demeye gerek kalmadan bu şekilde seanslar ekledim içerisine. O otomatik olarak o saatlerde yanmıyor ve çalıştığını, daha iyi sonuçlar verdiğini gördüğüm seansları yakıyor. Sadece şu var, seanslarımızın içerisinde, bakın burada ben saatleri yazdım. Bunu zaten okuduğunuzda çok daha net anlayacaksınız. Şu işlem saatlerimiz. Sabah 9.45 ile 13 arasında gelen ilk alarm ile işlem açıyoruz. Günün ilk alarmı ve ilk seansı bu aynı zamanda. Şimdi sizinle backtest yapacağız ama burada bunu da bir yorumlamayı bir öğrenin diye bunu anlatıyorum. Sonra 1 ile 4 ile 2 arasında bir işlem daha gelecek. Eğer bu sabah işlem gelmediyse
9.45 ve 1 arasında işlem gelmediyse ilk işlemimiz bu olacak. 1 ile 2 arasındaki gelen ilk işlemimiz olacak. Ama burada bir işlemimiz varsa 9.45 ve 1 arasında gelen bir ilk işlemimiz varsa ve işleme girdiysek eğer ve 1 ile 2 arasında, ya bu saatleri bir kenara yazacaksınız. Size alarm geldiğinde dönüp önce saate bakacaksınız. Saat 1 ile 2 tamam. Ters yönde işlem gelirse ben burada artık manevra yapabilirim diyeceksiniz. Yani bu kadar. Bunu uygulayamamak, hani anlayamamak ayrı, uygulayamadığım falan ayrı bir konu. 2 ile 4 arasında da işlem gelirse tekrar 1 ile 2 arasındaki açtığınız işlemin aksi yönünde bir işlemse, yani buy'daysanız sell geldiyse, yani long'daysanız short geldiyse, short'taysanız long geldiyse, burada da bu işlemi kapatıp 2 ile 4 arasındaki gelen ilk işlem ile pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Yani yön değiştiriyoruz. Biz piyasayı tahmin edemiyoruz ya. Yani o da bize yön gösteriyor ya. Biz haliyle bu kalemun gibi kabuk değiştireceğiz. Bunu da bakın size bu şekilde saatlerini verdim. Bunları bir kenara yazacaksınız. Teker teker. Saat alarmı geldiğinde saat kaç? 2 ile 4 arasında. Tamam. Benim şu an buy pozisyonum mu var açık? Önceden gelen. Güzel. 2 ile 4 arasında sell mi geldi? Buy'ı kapa, sell aç. Bak bu kadar. Bak, pozisyon açmayı bilmiyorsan yapamayacaksın yine. Ama pozisyon açmayı biliyorsan bunu yapacaksın. Bunda hiçbir sorun olmayacak. Sadece unutmayın dediğimdeki kısım şu. İlk işlemlerden hemen sonraki bir mum içerisinde yön değişirse açık işlemi kapatıp yeni yönde işlem açacağız. Yani 9.45'te işleme geldik mesela. Diyelim ki 9.45 işlem geldi. Örneğin zaten burada grafiğini ekledim. Bakın hemen şurada long geliyor. Hemen aynı seans içerisinde, bu saat aynı. Hemen yanında short geliyor. Burada hemen zıt short'a dönüyoruz. Sadece seans içerisinde yaptığımız manevra bu. Onun dışında aynı yönde gelen işlemlerde yön değiştirmez ve eski pozisyon aynı şekilde kalır. Ek pozisyon açmak sizin tercihinizdir. Bunun dışında, yani şu yan yana yön değiştirmediyse, arada bir mum, iki mum sonra, bu long'dan sonra short geldiyse bu long'u baki tutuyoruz. Tutuyoruz bu işlemi. Anlaşıldı mı? Yani pozisyonumuzu sadece böyle yan yana 2 mum gelirse, bir de bir sonraki seans. Yani bir sonraki, bunların hepsi seans. Bir sonraki seans, bir sonraki seans, bir sonraki seans yön değiştirirse yön değiştiririz. Yoksa bu seansın içerisinde, yani 13 ile 14 arasındaki gelen herhangi bir ters yönde işlemle pozisyon değiştirmiyoruz. Bu seans içerisinde gelen ilk pozisyonla yönümüzü alıyoruz ve o yönümüz ta bir sonraki seansta, eğer ki yönümüz değişene kadar devam edecek. Değişmezse o seansta da devam ve sonra 16.45, 18.45'te devam. Bazen hiç yönün değişmediği, her seans aynı yön verdiği işlemler de oluyor. Değiştirmenize gerek kalmayacak. Yani 16.45 ile 18.45 arasında toplamda dikkat edin 2 saat var. 2 saatte toplamda 120 dakika. 120 dakikada 15, 12 tane var. Yani 12 tane mum çubuğunda ihtimal var. Bu sinyalin gelebilmesini sağlıyor. Zor bir ihtimal ama sonuçta 12 tane mum var, yani 15 dakikalık değil mi? Biz de 15 dakikalıklara göre oynuyoruz. Bu 16.45 ile 18.45 saat dilimi arasındaki işlemimiz ters yönde herhangi bir işlemle manevra yaptırmıyor kendine. Tamam mı? Bu önemli. Bunu unutmayın. Yani bu seansların içerisinde ters yönde sinyaller bize manevra yaptırmıyor. Tek aynı seans içerisinde manevra yaptıracak kurgu şu. Hemen yanında. Yani işleme girdin, işine baktın, döndün telefonla bir şeyler yapıyorsun değil mi? Yani ne yapıyorsun? Dizi izliyorsun falan. O 5 dakika sonra, 15 dakika sonra bir daha alarm geldi. Bu sefer short'u geldi. İşte o an tek bir kere o zaman manevra değiştiriyorsun. Ya da sonraki seansta. Bak bu alarmların hepsi sonraki seans. Aynı seans içerisinde. Şimdi sizinle backtest yapacağız. Bunlar da oturacak. Bu videoyu da aynı zamanda YouTube'a ekleyeceğim. Fakat YouTube'dan bunu izleyip katılanlar bu yazılıma sahip olamayacaklar. Çünkü sizler beni gerek Discord'dan, gerek WhatsApp'tan, Telegram'dan, Twitter'dan bir yerlerden takip ettiniz. Ve şu an bu gruptasınız ve bu yazılıma sahip oldunuz. Hepinizi ekledim ben buraya. Bakın şöyle yapıyorum. Erişim yönetimi. Bakın burada hepinizi 30 Mart'a kadar ekledim. Bu şekilde. Ya bunun sonu yok. Bayağı kişiyi ekledim ben burada. 30 Mart'a kadar hepiniz kullanacaksınız. 30 Mart dediğimiz tarihte ne oluyor bizim? Hemen göstereyim size. Neyse burada böyle
Çat diye takvimi bulamıyormuşum demek ki. İlk defa oradan takvime baktım. Evet, 30 Mart dediğimiz Mart'ın son işlem gününün ertesi günü. Yani son işlem gününe kadar Mart'ın bunu kullanabileceksiniz. Burada kolay. Buraya kadar bir sorunuz var mı diye sormuyorum. Böyle bir soru zaten şimdi cevaplanacak. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Sizinle bunu backtest yaparak ilerletelim. Hem siz de bunun nasıl sonuç verdiğini falan görün. Şöyle yapalım, hemen çok uzağa gitmeyelim. Şubat yapalım ya da Ocak yapalım. Ocak mı yapalım, Şubat mı yapalım? Hadi onu size söyleyeyim. Ya da Aralık mı yapalım, Kasım mı yapalım? Bir ay söyleyeyim, böyle bir kesişenleri ben şey yapayım sizinle. Seçelim. Şubat diyorsunuz, Şubat diyorsunuz. Bütün ayı yapmayacağız. O ayın içinden bir haftayı yapacağız. Onu da soracağım ben size. Aralık biraz ağır bastı şu an. Ama çift çift aynı kişi 5 kere yazdı. Evet, Aralık Şubat içinde gidiyor. Aralığı ama tek bir kişi yazdı sadece. Herkes Şubat istiyor. Sorun değil. Şubat'ın içinde sadece bir hafta yapacağız biz. Yani 5 gününe bakacağız. Yani geri kalanını yine siz yapacaksınız zaten. O yüzden sorun değil. Tamam, Şubat yapacağız. Şubat'ta 4 hafta var. Bir 2 3 4. Tercihinizi yapın. Yazın bir 2 3 4. O haftaya kesişen bir hafta olduğunda o haftaya bir backtest yapalım sizin. Bir kere yazın Salih Bey. 5 kere ne yazıyorsunuz yani? Ne gerek var ya? Evet, şu an kesişen yok. Bir kesişti. Birinci hafta istiyorsunuz. Tamam, birinci hafta istiyorsunuz genel olarak. Şöyle geçelim. Şubat bir. Hatta şöyle yapalım. Göstergeler pardon. Yeniden oynat. Otelin internetine bağlandığım için belki biraz yavaş olabilir. Bilemiyorum. Tamam bu. Bir saniye. Bu müzik rahatsız etmedi mi sizi? Ben bir tık kendime müzik açtım çünkü. Bilmiyorum geliyor mu size de. Tamam. Şimdi siz şeyi biliyor musunuz? Ücretsiz TradingView yazılımında kaç tane indikatör ekliyorsunuz biliyor musunuz onu? İşte öyle bir uyarıyla karşılaşan var mı? İki. Tamam, güzel. Tamam. O zaman şunu da ekleyin. Sizun Nephew Sam. Tamam. Bunu yazın hemen bir kağıda. Zaten bu indikatörün burada duracak. Sizun Nephew Sam. Tamam. Bunu ekleyin. Bakın sizinle şimdi yapalım biz bunu. Yani siz de yapmak istedim zaten ben de bunu. Siz de görün nasıl yapacağımızı. Ne diyoruz biz? 9.45 ile 13 arasında tek işlem açacağız. Bunun arasında başka işlem açmayacağız. Doğru mu? O zaman 9.45 ile 13'ü biz buradan işaretleyelim. Bak 1, 2, 3, 4, 5 seansımız var. Sezonda da toplamda 4 var. Tamam, sonuncuyu şey yaparız. Artık aklımızdan tutarız. Neymiş? 09.45, 09.45 ve 13. Çok güzel. Bak siz ünlü Nefursem'de. Bütün bu ayarlarını falan benim gibi yaparsınız. Şöyle bir gezeyim. Kaydı da olacak ya, dönüp bakarsınız. Ben de hiçbir işaret böyle işaret değil. Şurada şu tipi background yapın. Çizgi gelir size. Background yapın. Arkayı böyle şeffaflandırır. Burada da şeffaflığı düşürün. Biraz silik olsun ekranınız. Yoksa grafikleri bile göremezsiniz. Sonra neymiş? 13 ile 14 arası. Değil mi? Bunu da şöyle yapalım. 12, 45 yapalım. Bunu da 13 ile 10 kaç dedi? 13 ile 14 arası. Görüyor musunuz? Bir saat içerisinde bile bir seans eklemişim. Çünkü bu arada şurada gelmesini istemediğim başka şeyler var. 14 ve 16 arası.
Neyse böyle şey yapalım. Farklı renk yaparız. 14-16 arasında işaretli ve 16.45 ile 18.45 arası. 16.45, 18. Bunu yapmanız sizi hızlandıracaktır aynı zamanda. Bunların hepsinin şeffaflığını da şöyle 12'ye şöyle yapalım. Tamam. 12'ye ikinci renk yapıyoruz. Şu ikinci beyaz 16 kalsın. İkinci renk 8. Bunu bir tık açalım 12. Bunu gelelim 9. Bu da 12. Şöyle ikinci beyazı yaptım. Hop. Bak bütün seansları aldı. Şunu da açalım arasını. Neymiş? Bu sizi yanıltabilir belki. Ben şimdi gözüm aşina. Ama şu iki rengi birbirinden farklı yapalım. İki seansı birbirine bitişik olanları. Bu beyaz kalsın. Bu da 14'ten başlıyor. Bunu da yeşil yapalım. Biz bunları buradan anlarız. Mesela bu bir seans, bu bir seans, bu seans, bu bir seans. Tamam. Şu arada bak hiç işlem, şu üç mumda işlem gelirse işlem vermiyor sana. Ve buradan sonra da gelen artık bir seans. Kaça kadar? 20'ye kadar. Tamam. Buraya da ışıklandırmamış olduk. Buradan sonra da gelen bir seans. Yani şuraya kadar bir seansımız var. Bu kadar. Şimdi kuralımız neydi? İlk seansta gelen ilk işleme göre işlem alıyoruz. Tamam mı? İlk işleme göre işlem alıyoruz. Bakın 1 Şubat 10-15. Ödevi boş verin zaten artık siz. Bir ay bunu kullanacaksınız. Ufak bir hafta, yani bu hafta sonu bir backtest yapın. Gidin bir tane hesap açın. Atforex'ten ya da vereyim ben size diğer işte Pepperstone'ları, diğerlerini falan. Tutun işlem yapın. Bunun göreviyle falan uğraşmayın. Onu böyle vaktiniz olursa kendi kişisel tatmininiz için yapın bence. O kısma eğilmeyeceğim çünkü burada. Ödevi nasıl yapacağınızı size göstermeyeceğim. O ödev aynen burada yazıyor. Yapmak isteyenler çok detaylı bir şekilde buna ulaşabilir ve bunu uygulayabilir. Biz de şimdi kısmen onu yapacağız zaten ama görev şudur demeyeceğim size. O kısma vakit ayırmayacağım çünkü. Buradan başlıyoruz. İlk seansımız. Bakın şöyle short pozisyonumu aldım. Tamam. Ne dedik? Risk yönetimine göre. Kendiniz istediğiniz gibi gerçek hesabınızı uygulayın. Önemli değil. Ama görevde bu mumun 2 katı kadar diyoruz ve minimum 100 puan olması gerekiyor diyoruz. Burada bu mumun boyu kaç? Nasıl ölçeriz? Hop şunu şuradan yapıştırdım mı? 83. Bunun 2 katı kaç? 160. 160'ın üzerine 20 ekle 180. 180 yani 175. Bu da üzerine şöyle ekleyeceğiz. O zaman şunu 150 yapalım. Bunlar benim hazır. Bakın 170 ve TP'si. TP'si yok bunun. İsterseniz TP'li de kullanabilirsiniz. Ben TP'yi açık bırakmanızı tavsiye ederim. Buradaki pozisyonda evet TP olsa bir tık TP alıyormuşuz. Ama bu diğer göreceğimiz örneklerde bu 5 gün içinde göreceğiz. Çok da karlılık getirmiyor. Buradan işleme girdik. Bu işlemi %7 açtınız diyelim, tamam mı? Bak bu işlem geliyor, hop şurada şu mumda stop oluyor. Bak başka hiç işlem var mı? Hiç işlem yok. Yani ben longa döndürecek şu seansın içinde bir işlem yok. Long işlemim hiç gelmemiş. Bugün böyle. 1 Şubat. Buradan stop oluyoruz. Bunları da yazalım sizinle. -1 diyorum. Bunları en son toplayacağız. Tamam. Sonra geldim. Bak 2 kere şu mumumuz ne? 179, 180, 360, 400. Değil mi? 400'ün üzerine ne ekleyeceksin? 20. Bak bunlar yüksek gelebilir size ama bu şekilde acımayın. Bu mum bu kadar büyükse, 200 ise demek ki bunun hareketleri de böyle. Ki nitekim dikkat edin. Sonraki mumlar da hep bunun uzunluğunda. Görüyor musun? Ufak mum çok fazla yok yani. Demek ki bunların hepsi böyle bir mumda 200 puan, 200 puan, 120 puan falan gibi böyle akmış gitmiş. Ya bu mum büyükse devamında büyük hareketler olacaktır. O yüzden küçük stop düşünmeyin. Geliyoruz hemen bunun durdurma seviyesine de bir sprey ekliyorum. 420 koydum. Bunu da sell pozisyonlarına ekliyorum sadece. Long pozisyonlarına eklemiyorum. Çünkü short pozisyonlarda fiyat yukarı çıktığında şöyle ya iki çizgi var ya spread ve satış çizgisi diye. Bu satış çizgisi böyle yukarıdan geliyor. Sen ama fiyatı burada görüyorsun. Şu alttakinde görüyorsun. Sen çabuk stop oluyorsun ama fiyatın oraya henüz ulaşmamış oluyor. O yüzden fiyatının oraya ulaştığında stop olmak için stop seviyeni bir 20 puan kaydırıyorsun. 400 belirlediğimin üzerine 20 koyuyorsun. 100 ise 120 oluyor işte. 150 ise 170 oluyor falan.
Short pozisyonlarda sadece bu. Long'larda böyle değil. Yani long'larda göstereyim hemen size. Long'a 100 koyuyorum. Long'un stop'u, pardon bunu yanlış yapmıştım herhalde. Herhalde benim dikkatim dağılmış orada. Evet, bunları da eklemişim. Long'larda stop eklemenize gerek yok. Long'lar direkt 100 ise 100, %50 ise bunun iki katı kaçsa direkt yazabilirsiniz. Short'ları eklemeniz lazım. Bunu buradan da gördüğünüz gibi stop oldu. Bugün böyle. Eksi bir. İki tane üst üste zararımız var. Geliyoruz. Neydi? Seansın ilk işlemi. Şu işlem short değil mi? Geldik. Bu mumun sonu kaç? Ha, şunu da söyleyeyim bakın burada size. Bu repaint denilen yazılımdan anlayanlarınız vardır aranızda muhakkak. İndikatör kurcalayanlarınız vardır. Repaint diye bir muhabbet var indikatörlerde. O da onu niye yaparlar bilmiyorum. Yani ne repaint gibi bir sistem çıkıyor. Çok o kısmı bilmiyorum. Yazılımcı olmadığım için belki de. Şunlar mesela burada gözüküyor ya, siz bunu hani görüyorsunuz ya grafikte. Bu gerçekte kullandığınızda o işine geldiği gibi değiştiriyor biraz. Öyle yapıyor. Bu mum böyle geçmişte baktığınız her şey çok güzel gözüküyor. Ama repaint yapan indikatörlerde böyle stoplar görmezsiniz. Hepsi neredeyse karlıdır falan yani böyle. Bu mum sabittir. Bu mum kapandıktan sonra gerçekte de aynı hareketi görürsünüz direkt. Tık diye görürsünüz. Bakın şimdi mesela 2 dakika sonra, gerçi seansımız bitti, alarm gelmez de. e, Bu direkt kalır yani. Repaint yapmaz. Yani tekrar çizmez. Repaint dediğimiz o. Tekrar çizmez. İşine geldiği gibi oynamaz. Bu mum kapandığında buradaki bildirim TNT short yazısı sabit kalır. Sonraki yanındaki 2-3 mumla 4 mumla falan bu değişmez. Bazı sistemler öyle. Hani sonra RSI'nin ucu dönüyor, bir şey oluyor. Bu sinyal geçerliliğini kaybediyor falan gibi. Hani o tarz bir repaint yapmaz. Bu çünkü bu mumla bitiyor yani. Bunun sağındaki bir şeye bakmadığı için, soluna baktığı için, geçmişe baktığı için bu burada yandıysa bu burada kesinlikle vardır yani. Bunun yanında oluşacak herhangi bir senaryo bunun buradaki varlığını etkilemeyecektir hiçbir şekilde. Bakın 67. Ne bunun şeyi? 120 değil mi? Artı 20 ekle 140. Onu düz yuvarla 150. Bak bu 145. Buna da gel. Böyle yuvarla yuvarlaya gidin. Acımayın stoplardan. Ben bu arada bugün ciddi kaybettim. Orada da ona da değiniriz. 145, 150. Bakın 150. TP'miz yok, tamam mı? TP'siz bu iş. Tavsiyem. Ama illa şuradaki iki zararı da kabullenmek istemiyorsanız bak buralarda bir şeyler kazanılıyor yine yani. Bir risk kontrolü yapabilirsiniz belki. Bir alıp yarısını kapatıp yarısını bırakabilirsiniz falan belki. Yani o şekilde biraz kurcalayabilirsiniz. Şimdi buradan işleme girdik. Doğru mu? Nereye kadar tutuyoruz bu işlemi? Nereye kadar? Bir sonraki seansın ilk işlemine kadar. Doğru mu? Bir sonraki seans ne? Şunu çekiyorum şimdi. Bak burada girmişiz. Doğru mu? Burada bak şöyle yakınlaşayım size. Bu bir seans. Şu siyah bir seans, şu seans bir seans. Buradaki işlemimi ancak yanındaki mum hemen şöyle long yansaydı baya döndürebilirdim. Ya da bir sonraki seans gelen ilk sinyal longsa bu işlemimi kapatıp longa dönebilirdim. Bu seans boş geçmiş. Sonraki seans hala manevra yapmam için açık bir kapı. Ama bir sonraki seansın ilk işlemine short. O zaman buradaki long önemsiz. Yani her seansın ilk işlemi önemli. Anlatabiliyor muyum? İlk işlemi. İlk geldiği işlem. Bu burada da gelebilir. İlk işlem bu mumda da gelebilir. Belki bu yanmaz. İlk işlem bu olabilir, bilemezsin. Bu seansın içerisinde gelen ilk işlem önemli. Haliyle bizim şuradaki short işlemimiz, buradaki short işlemimiz 150 yaptıktan sonra burada bir manevra yaptırmıyor bize. Çünkü bu seansın içerisinde. Ve buradan da bakın sanırım bir saniye şöyle bir şey bakacağım. Bakın çok güzel güzel senaryolar çıktı. Bakın minik bir görüyor musunuz bilmiyorum. Hadi ben orada şey yapayım sizin için şimdi. Bir göstereyim onu. Fitil. Bunu şimdilik şöyle siyah yapacağım. Şimdi siyah yapacağım. Gözüküyor mu siyah olunca? Evet, bir tık gözüküyor. Bakın görüyorsun ufacık kaç puan? 14, 5-6 puanla stop ediyor seni. Tamam. Hadi buradan da stop oldunuz diyelim. Robot gibi işlem yapacaksınız ya.
Buradan da stop oldunuz. Bir tane daha. Hemen bir sonraki seansa şurada tekrar bir short geliyor. Buradan işleme giriyorsunuz. Bu kaç? 91. Yine aynı şekilde 100 bunu hop 200'e tamamla. Ben şimdi 175 yapıyorum. 200 gibi düşünebilirsiniz. Buradan da tekrar katılıyorsun bu işleme. Bu artık farklı bir şey olduğu için, aynı seansın içinde olduğu için, bu işlemi değiştirmeme yetmeyeceği için bu işlemin baki kalıyor. Buradan da shortumuz geldi. İşlemimize girdik. Şöyle gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz? Bu short'u bir başka seansta bir long pozisyon değiştirebilir. Ancak bir başka seansta long pozisyon değiştirebilir. O da nerede gelmiş? Bakın ta aşağıda gelmiş. Görüyor musunuz? Bu seansın içerisinde de ilk long işlemi bu. O zaman buraya kadar ben bu işlemi tutuyorum. Nereye kadar tutuyorum? Bu mumun açılışına kadar. Kapanışına kadar. Burada bu işlemi kapatıyorum. Buradan kaç aldık? 4.84. Yazalım hemen. 4.84. Bu shortumuz bu kadar. Geldik. Bunu kapattım artık. Bakın burada long açtım. Stopuyla şöyle ilgilenelim biz bunun. Kaç? Bunu yine düzgün yapalım size. Ben böylesini göstereyim. Ama backtest yaparken biraz rahat davranabilirsiniz. 120 ya 140 ekledik biz bunu. Bakın küçük bir mum gibi gözüküyor ama aslında 140 puanlık bir mum. Hemen yanındaki mum. Şuradaki kuralımız işte. Hemen yanındaki mum. Hemen bitişiğindeki komşusu. Hemen short gelmiş. Değil mi? Short. O zaman bu pozisyonumu kapatıyorum. Buradan da direkt short açıyorum. Bir mum sonra short gelse açmam. Ama hemen yanında geldiyse hemen short açıyorum. 177 ne bu? Hesapla. 340, 350 desek buna kurtarır değil mi? Bu ne? 300. Buna da gel 350 desek temiz götürür bu iş. Tamam. Buradaki short işlemim herhangi bir işlemle kapanıyor mu? Şu eksi birimizi yazalım. Orada eksi bir aldık. Doğru mu? Eksi bir. Bak şu an ikinci günde 0.84 ar kârdasınız ki çok kötü bir senaryo ile başladık değil mi? Eksi bir, eksi bir, eksi bir ile başladık. 4.84 kârdasınız. 0.84 kârdasınız. Devam. Buradan short. Bu short'u ne değiştirir? Bir başka seansta, yani bir başka seansımızın şu yanda yanmayan taraf artık son seansımız. Burada bir long gelseydi bu pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekirdi. Gelmiyor. Bir sonraki sezonda da zaten short gelmiş. Bu işlemi de ertesi gün 7.30-8'e kadar tutuyoruz. Tamam. Şöyle yapayım. 7.30-8 ne? Bak şuralar. Oh, şuralar. Bu gece siz uyurken de size para kazandıran bir sistem gibi burayı da kullanabilirsiniz. Bu gece mesela çok hareket yapmamış. Gece çok akıp gittiği doluyor. Denk geliriz belki. Bak buradan da gece hop bir ar aldın. Gece kazanmışsın ve artık güne başlıyorsun. Başlıyoruz güne. Gün bitti artık. Bu işlemler bitti. Üçüncü gündeyiz. Değil mi? Yok. Nasıl oldu? Doğru. Bir, iki. Şimdi geldik. Üçüncü gün. Üçüncü gün. İlk işlem. İlk seans. Buradan shortumuzu açtık. Kaç bunun iki gövdesi? 126. Çarp bunu 2 ile 240 yani 250 bunu kurtarır değil mi? Hop, 250. Hatta şöyle yapayım. Bak, kimisine yapmışım, kimisine yapmamışım. 150. Bunu da böyle uzat. Sonra bakarız. Bunu ne kapattırır bana? TP'miz yok zaten değil mi? Daha manevra yapana kadar TP yok. Hop bir sonraki long kapattırır ancak. Long gelmiş mi hiç? Hiç gelmemiş. Bak burada bir short daha gelmiş. Burada bir short daha gelmiş. Bu shortlarda isterseniz ek pozisyon açın. Bugün biraz benim riskimi arttırmama sebep olan şey buydu. Ee, Dediğim gibi bu strateji çok yeni. Yani burada yaptım. Dubai olmasının sebebi bu. O yüzden çok elinde canlı veri olmadığı için, canlı işlem deneyimim olmadığı için bazı konularda yanılma payım oluyor ve bugünkü para kaybetmemin sebebi de bu. Elbette para kaybetmeden de buna sahip olabilirdim. Biraz daha vakit tanısaydım falan. Ama sorun değil. Yaşayarak görmek de bir tecrübe. O da bir ayrı deneyim oluyor.
Bu yüzden burada isterseniz burada bir ek pozisyon açabilirsiniz. Benim bugünkü kaybım böyle bir şeydendi. Siz isterseniz açmayabilirsiniz. Riskinizi kontrol edersiniz. Bu işlem buraya kadar geliyor. Nereye kadar? Sonraki seans. Sonraki seans ne? Şu son seanstan sonraki şu 20'ye kadar olan bölüm. Şurası yani. Şu arası da bir seans yani. Bundan sonra zaten alarm gelmiyor. Hiç yanmaz. Şurada da gelen. Burada da ne gelmiş? Long. O zaman ben bunu buraya kadar tutmuşum. Şu mumun kapanış seviyesine kadar bu çizgiyi getirdim. Burada da long açacağım. Bu kaç vermiş bana? 3.26. 3.26. Kapatıyorum bunu. Burada da longumu açıyorum. Bir şey de yapmıyorum. Destek direnç falan kullanmıyoruz burada. Kaç bu? 88. 2 çarpı 160 bunu 175 kurtarır. Rahat. 170. Güzel. Şunu da şöyle aç. Bunun kaça kadar tutacağız? Herhangi bir shortluk bir şey var mı? Ters pozisyon yok. Bunu da akşam sabah 7'ye kadar 7.30-8'e kadar tutuyoruz. Kaçmış? Şu muma kadar tutacağız. Sonra kapatıyoruz sabah bunu. Şöyle. Buradan kaç aldı? 1.6. Şimdi bakın burada sizi cezbetmesin bazı şeyler. Ya bu mum işte çok fazla oldu da bak hiç aşağıya sarkmadan da gitmiş de ben bunu 170 değil de 150 yapsaydım burada olay değişir tabii hemen. Hatta hemen bu mumun dibine koysanız şurada karınız 3 katına çıkıyor. Yani bir risk edip 3. Ama bunlar hani benim böyle kafamdan uydurduğum şeyler değil. Ciddi böyle üzerine eğilip ne kurtarır hangisi kurtarır, nasıl gider nasıl yapmaz ona göre bir yaptığım düzenleme. Ama bakın gelişime çok açık. Bu benim dediğim dediktir gibi bir şey değil. Hiçbir sistemim 12 paternim için böyle bu şekilde. Bunu geliştirirsiniz dersiniz ki işte şu birinci seansta stop seviyesini mum dibine koysak iyi. Bakarsın 50 tane işleme. Hiç gerçekten bu gövdenin üstüne çıkmıyordur fitil. Bunun 2 katı yapmana gerek yok. Bu ilk seans için dersen ki gövde. O zaman sen karını 2'ye katlarsın. Çünkü sen gövdenin 2 katı stop koyuyorsun. Gövdenin 2 katı stop koymadan direkt gövdeye koyarsan buradan aldığın 3-4 kat 8 kata çıkacak direkt otomatikman. Hani böyle otomatik bir şeyler yapmaya çalışırsanız hani açıktır. Onları da dinlerim ama elinize bir data veri olmasını isterim. Öyle kafadan 2-3 işlemle bunların sonucuna varılmaz. O yüzden hani nasıl az önce şuradaki bir fitille stop olduk da sistemi değiştirmediysek siz de bir iki tane örnekle sistemi değiştirmeyin, tamam. Ben bu işlemi evet 4-5 puanlı stop oldum diyebilirdim ki iki katının da 1,5 katı falan gibi. Hani sistemi sırf şunu kurtarmak için değiştirirsem belki de sonrasındaki bütün işlemleri değiştirmiş olacağım farkında olmadan ve belki de karlılığımı çok düşürmüş olacağım. Bunu o yüzden istatistiksel bakmanız lazım. Yani tek bir işlem, tek bir kurgu, tek bir senaryo olayın rengini size gösteremez, yapamaz. O yüzden bir çalışma içine girmeniz gerekiyor. Bir değişiklik yapmak istersiniz. Buradan da o yüzden sadece 1.33 alıyoruz. 1.33 bunun boyu kaçtı bir daha bakalım. 88, 160, bunu 170 kurtarıyor diyoruz. Şuna bakıyorum. 170. Evet bu da geliyor şuraya kadar. Evet, 1.44 de buradan gelmiş. Şöyle yapalım mı? Şu birinci gün şöyle bir şey. Böyle bir şey. Üçüncü gün yani sonuçta. Bu da dördüncü gün. Geldim. Dördüncü gün. Alarmım geliyor. İşlemi açıyorum. Bu kaçmış? Boyu bakın 145 diyor. Bu demek ki 300 kurtaracak bunu. 300 kurtardı. Bakın hemen şu mumda bir long işlemi geliyor. Artık bu seans değiştiği için yukarıdaki ışıktan dikkat edin. Hatta 2 seans değişmiş. Yani bir geçmiş bir tane daha gelmiş. Burada artık long geliyor. Artık burada bu short'u kapatıyorsun. Long'a dönüyorsun. Long'u kapattığında bakın şurada şu kadarcık bir zararımız var. Onu nasıl ölçerim? Şöyle ölçerim. Ee, Bu 300 puan ya. Şunu da şuraya koyarım. Bu da 61 puanmış. Yani 5'te biri. Ne oluyor? Bizim bir aramızın 5 katı düşüğünü yani. 61 puan kadar şurada bir zararımız var. Hemen işlem seviyesinde kapatıyoruz gibi bir şey. Yani şeffaf yazalım biz bunları siz net görün. Bir ararım 5'te biri. Buna sonra kafa yorarız kaç yaptığına. Burada kapattık bu işlemi. Buradan otomatik long açıyoruz. Bunun gövdesi kaç? 47. İki katı kaç? 100. Değil mi?
100'ün üstüne 20 ekle 120. Yani şu. Tamam 120. Bunu da bana farklı bir short veren var mı? Yani bu pozisyonu kapat diyen bir şey var mı? Yok. Bunlar baki zaten. Aynı yönde bas bas gitmiş. Bunu da ertesi gün kaça kadar? Yine 8'e kadar şuraya kadar tutuyor. Şöyle şu mumun ucuna geleyim. Heh. Gece de buradan 4.27 kazanmışsınız. 4.27. 1, 2, 3, 4 ve bu da sanırım evet son günümüze geldik. Tamam. Burada başka işlem yok zaten. Gece yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Şu işleme girdik. Seansın ilk işlemi. Beni burada engelleyecek hiçbir şey yok. Yani ve grafiğin devamını da bilmiyorum. Direkt badozlama giriyorsunuz, tamam mı? Bunun gövdesi kaç? Bak 36. Bunun iki katı kaç? 70. Kuralımız ne? Minimum 100. Tamam. O yüzden 100'ün üstüne 20 ekliyoruz. 120. Bak bu hemen tık yan mumda stop olmuş. Eksi 1. Kapattık. Çok güzel. Burada ne yapmış? Long'a döndürmüş beni. Geldim. Bunun gövde boyu kaç bu mumun? Bak ucuna koyuyorum ya, hemen altını da gövdesinden uzaklaştırıyorum. Ve gövdesini şuradaki 66 puandan görüyorum. 66, 130 yani 125 desek bunu kurtaracak. Çok güzel. Bak buralarda hep long 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 gelmiş. Hiç stop olmuyoruz, doğru mu? Stop olmamışız. Şurada artık şu pozisyonla short'a dönüyoruz. Bu kaçtı? 140 80'e düşmüş. Yani 3'te 2'si kadar stop ediyoruz biz burada. Ve burada short'a döneceğiz. Burada pozisyonumuzu kapatıyoruz artık. Short pozisyonumuzu. Bir saniye bir şeye bakacağım. Bir saniye. Şimdi. Ha, tamam. Ben çünkü backtestlerinde şu mumu 18.45'i kullanıyordum. Çok gözüme çarptı direkt. Niye orada yanmamış ki diye. Bak buraya ne yazmışım? Notuma bakın şimdi. Backtest notlarıma baktım. Şimdi size o fotoğrafı yollayacağım. Fotoğrafını çektim. AirDrop'la yollayayım. Hadi canım. Hı. 18.45 işleme girmesek de sonra işleme sokuyor. Yani 18.45'te işleme sokmamıza gerek yok kendimizi. Onun zarar ettirme olasılığı da varmış. 18.45'ten sonra da çok takılma diyorum. Sonra işleme sokuyor zaten diyorum. Burada da nitekim bakın bu short ya. Sonra da işleme sokmuş beni. Short. Bu da short'a sokmuş. Haliyle şu pozisyonumu şurada kapatıyorum. Alarmım burada geldi. Ben biraz konu dışı şuna odaklandım. Onu görmek istedim. Siz bu kısmı unutun son 1,5 dakika. Burada short'a giriyoruz. Burada bir arın, bir arın, üçte, üçte, ikisi, hayır. Tamam. Buradan da short'a girdik. Kaç bu? 52. Gel bunu. Bunu da kaça kadar? 8'e kadar. 7, 8 şuralar. Herhalde zarardayız orada. Ulan şuradan hesaplayalım. 145, 75. Bu da yarım var. Yarım. Tamam. Bir haftayı yaptık. Olayımız bu. Sonra da bu aynen böyle devam ediyor. Bu tepeden giriyorsun. Sonra burada bir longa giriyorsun. Bu stop olmuş. Sonra buradan bir short'a giriyorsun. Bu da şuradan işleme giriyorsun. Şuralarda sana zarar verdiriyor. Ama şuradan zaten epey bir kar almış oluyorsun gibi gibi. Hani tek başına hiç teknik analiz kullanmadan bu kadar olabiliyor. O da ne kadar olmuş bir bakalım sizinle. Şu 1, eksi 1'leri siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eksi birimiz var. Eksi 5 ar. Tamam. Sonra bir arın 5'te biri demişiz. Bir arın 3'te ikisi demiş. Yani bir arın 5'te biri nedir? Sen %7 kaç açmış ol mesela? Bunların hepsini %10 açmış olalım. Tamam mı? %10
Riskle işlem açtık. 5'te biri nedir? Yani %2 kaybettin. %2 kayıp ekliyorum. Burada da 3'te ikisini kaybettin. Kaç kaybettin? %6 kayıp. Tamam. Bak, kayıplarımız bunlar. Toplamda ne yaptık? 4,84 toplayalım biz bu arkadaşları. 4,84 artı 3, 26 artı 1, 44 artı 4, 27. Ya bu çok salak bunun hesap makinesi. Gerçekten çok salak. 4,84 artı, değil mi? 3,26 artı 1,44 artı 4,27 artı başka da bir şey yok. Doğru mu? Kaç var? Eksi 5 çıkartalım biz bu arkadaştan. Eksi 5, 8,81. Yüzde kaç açmıştık? %10 açmıştık değil mi? 8,81 ne yapar? Kat yani bu. 8,81 kat demek. Nasıl eksi bir arımız %10'sa 8 katımız da %88,1 yapar. Buradaki %8'imiz kayıp ve %5 eksi 5 aramızı da koymuştuk zaten. Bundan %6'yı da çıkarttığımda %82. Tek bir parite, hiçbir teknik analiz olmadan sadece bildirim takibiyle kazanabileceğiniz bir tutar. İşte bu reel, işte bu gerçek yani. Burada yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece %10. Şu var, %10 kayıp elbette. Şuradaki ilk başta bakın, orada hangi biriniz robot olur bilemem. Bak, iki tane üst üste zarar. Paranın %20'si gitti. Hop, şurada %20'sinden bir %10 daha gitti. Kalanından %10 daha gitti. %70 kaldı elinde. Sonra buradan sonra topluyor. Ama bunu bilemezsin. İlk gün önüne gelir bu karlar kazanıldıktan sonra mı karşına çıkar böyle bir senaryolar? Böyle çok yok. Hani günü genellikle zararda kapattığımız pozisyon, işte dedim ya, şurada da yazıyorum. Düzgün uygularsanız bir ayı zararda kapatabileceğiniz gün 3 günün yani genel olarak geçmiyor. Bir yerde yazdım ben onu. Hatırlayamıyorum. Aşağıda mı yazdım? Şimdi bulamayacağım. Bir yerde yazdığımı hatırlıyorum onu. Zararlı gün sayısı 3 günü geçmez. Düzgün uygularsanız eğer. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Bitireceğim. 22.50 zaten. E, Onun dışında yazılım sizde. Bunu bu şekilde uygulayabilirsiniz. Gruptan sorabilirsiniz. E, Ve bir şekilde ilerletebilirsiniz. Evet, sorunuzu alabilirim. Kaldıraçın karla, kayıpla hiçbir ilgisi yok. Önce o kavramları bir öğrenin. Tamam mı? Kaldıraçın kazançla, kayıpla hiçbir ilgisi yok. Kaldıraç sizin bir işlemi, bir lotu ne kadar parayla açmanızı sağlar. O, olay o. Senin kaldıraçın yüksekse bir lotu 5 dolarla açarsın. Anladın mı? Kaldıraçın düşükse bir lot işlem açabilmek için bir lotta nedir? 100 birimdir. Yani 100 bin birimdir. 100 bin birim işlem açabilmek için, bir lot işlem açabilmek için kaldıraçın düşükse senin elinde belki 10 bin doların olması gerekir. Türkiye'de 1'e 10 kaldıraç olduğu için 10 bin doların olması gerekiyor bir lot işlem için. Kaldıraçını 2 bin yapan kurumlar var. 2 bin olunca da bir lota sen 20 dolar veriyorsun gibi bir şey yani. Kaldıraç bu. Ne gözükmüyor ona bir bakabilir miyiz demiş arkadaşımız. Sorumuz yok. Bende indikatör gözükmüyor. Şimdi yeni eklediyseniz bilmiyorum ama burada ekledim ben herkesi. Şimdi bakacağım sizinkine yeni mi eklediniz? Eğitimden sonra ekleyeceğimi söyledim çünkü herkese. Eğitim henüz bitmedi. Bakın.
Eğer isminiz bunların arasındaysa sizi şey yapacağım. Fakat söyleyeyim, ben bunların arasında eklediklerimi görüyorum. Bakın, isimler var. Gördüğüm gibi silerim, size diyeyim bak. Ben çünkü bana tutarsız diyen birkaç tane yorum var. Ben tutarlı olayım. Hiçbiriniz herhalde burada keyif alamazsınız yani. Söylediğimin arkasında duracağım. Burada eklediklerim var. Bakın, ben görüyorum şu an. Siz indikatör eklemeden buraya tekrar isminizi yazmışsınız. Ben enayi gibi burada, hepinizin nerede isimleri? Burada bir yerde. Şurada. Sildim mi ben onları? Heh, bak, hepinizin kullanıcı isimleri burada. Teker teker oturdum, ben bunları yazdım. Bir daha buraya yazdıysa ve ben bunu tekrar kopyalayıp yapıştırıp TradingView'a ekliyorsam ve o da bana aynen şu şekilde, kim bu? Bak, direkt gözüme çarpan. Hemen hep beraber sizinle yapalım. Canlı olsun sizin önünüze de. Grupta da aynen yazdım, kusura bakmasın kimse. Çok net olacağım o zaman. Söylediğimin aynen arkasında duracağım. Siz de hiç business bakın bu iş artık. Darılmaca kırılmaca yok yani, tamam. Esneme falan beklemeyin benden. Tutarsız olan ben oluyorum yani. Ben size göre ayak uydurmaya çalışıyorum kimsenin kalbini kırmamak için. Ama anlamıyorsunuz. O yüzden netiz abi, tamam, bundan sonra. Ne dediysek o. Bak şimdi. Yaptığım olay aynen bu. Geliyoruz bunun içine. İndikatör burada. Erişim yönetimi diyoruz. Tamam mı? Bak, yeni kullanıcı ekle diyoruz. Ben herkesi böyle teker teker yapıyorum. Bunun topluda bir olayı yok. Bak, İBOZ'de erişim ekliyoruz. Değil mi? Bunu kaçına ekliyoruz? 30 Mart'ta. Bir de her biriyle teker teker böyle bir uğraşıyorsun. Aa, bu kullanıcıya zaten erişim izni verilmiş. O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz buradan İBOZ'e. Güle güle. Tamam. Bir de ne vardı? İBOZ'da kim varmış? Onu da hemen gördük. Değil mi? Siz kendinizi vermezsiniz. Benden hiçbir şekilde yumuşama beklemeyin. Oldukça net ve söylediklerimin arkasında hareket edeceğim. Böyle kaybeden siz olacaksınız. Tamam. Ben Ahmet'e Mehmet'e göre rol artık biçmeyeceğim. Siz kendinize dikkat edeceksiniz. Bakacağım. Bunların isimleri varsa daha da sileceğim. Eğer varsa sizin, bence silin yani şimdiden değil. Aynen kaldıracağım çünkü ve kullanamayacaksınız. Kusura bakmasın diye. Dün gönderdiklerim iptal mi oldu? Bugün gönderdim zaten size yeni. Sıfırdan. Grubu takip edebilirsiniz. Az önce yazdım. GAT mı yoksa Dubai mi verimli sizce? Elbette Dubai verimli yani. Üç tane konsept paternimin birleşimi. GAT sadece bir mum ve GAT'ta bir tepe dip analizi de yapmanız gerekiyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tepelerde sadece short açıyoruz, diplerde sadece long açıyoruz. Orada bir tepe dip, yine bir Fibonacci kullanmanız gerekiyor. Bunda hiç, ya bu tamamen eller serbest modda çalışıyorsunuz yani. Arabada mikrofonu açıp telefonla eve gidene kadar biriyle sohbet etmek gibi. Piyasaya hiç bakmanıza gerek yok. Sadece alarm. Alarm ve long short. İstediğiniz MetaTrader'dan mı açıyorsunuz? Başka yerden mi? İstediğiniz yerden. Yapabildiği de bu. Daha bunun sınırı bu. Daha iyi şeyler var bu arada. Söyleyeyim ben size. Ama şu an için yapabildiği bu. Bir haftada ne yapmış işte. Burada yazdık. Sizinle beraber %82. Bugünkü hatamı göstereyim size. Aklıma gelmişken. Siz mesela o hataya düşmeyin. Bilmek de bazen yanıltıyor. Hatalarımız olabiliyor. İyi bir para kaybettim ama moralimi bozmam çünkü öğreniyorsun. Hala 10 yıl geçmiş, bak hala öğreniyorsun yani. Öğrenmeye de devam edeceksin. 3 gün sonra da öğreneceksin. 10 gün sonra da öğreneceksin. Şimdi bir şey açılıyor, onu bekliyorum. Bir yandan lak lak yapıyorum. Yüklesin. Bakın bugün son işleme geleyim. Heh. Bakın bugün 12.15'te bir işlem geldi, tamam mı? Şu long. Bu 300 puan, bunun altına stop koyduk. Bu 150 falandı. Şöyle göstereyim size. 170. Biz bunu 350 falan stop koyduk şu şekilde. Şöyle bir stopu vardı. Sonra şurada diğer seansta short geldi. Tamam. Short'a kadar tuttuk bunu. Çok minik ufak bir karla kapattık. Ondan sonra short'tan short açtık. Bakın aynen gösteriyorum size.
Short'umuzu açtık. TPS'de yaptım diye düşün, tamam mı? Hatta yapayım hadi. Aynen bu kurguyla gidiyorum zaten. 120, 130, buna 125 desek bu bunu kurtaracak. Tamam, böyle yaptım. Bak hop, yanında bir short daha geldi ya, ben burada bir tık pozisyonu daha açtım. Tam şu mu? Bakın yakınlaşacağım. İşte bilmek bazen hata. Bazen, ama bazen de kurtarıyor. Bunda bu şeyde Dubai için çok bildiklerimi kullanmamam gerekiyor gibi bir fikre sahip oldum ben. Konseptlerde kullanıyorum, diğer paternlerimde yeri geliyor kullanıyorum bilgilerimi, ama bu çok net olduğu için bunda hiçbir bir şey bilmem bana zarar verdi bugün. Bakın şurada ufacık bir fitil var. Bu mumda 17.30. Yani tam Avrupa piyasasının bankalarının kapanma saati. Bu böyle tepeye kadar geldi. Bu iki pozisyonum stop etti. Sonra şuradan tekrar işleme girdim ben. Çünkü kapanış saatinin manipülasyonu gibi gördüm. Böyle senaryoları çok gördüğüm için bu bildiğim şey beni yanılttı. Ve şurada şu yığılmadan sonra, hani biliyorsun ya piyasayı. Buradan da artık aşağı iki tane de yığılma var. Manipülasyonu da yaptı kapanış ve aşağı düşer diyorsun. Buradan tekrar şu iki pozisyonum kadar, aynı lotu kadar buradan tekrar short girdim. Sonra bu kaybın üzerine bu short da geldi. Yanında da bu mum geldi ya. Bu da işte kapanışları biraz sıkıntı. Bilgimi kullandığım için ben burada bugün sıkıntı yaşadım. Bu da 17.45. Bu da artık borsaların kapanmasına yaklaşıyor. Yani son. Şuralarda artık borsalar kapanıyor. Şurada 18'de. 19 yani. Sizin bu doğru mu? Bizim saat. Doğru, 18. Burada da borsa kapanıyor artık Avrupa. Bu da dedim hadi banka, bu da borsa. Bu kapandıktan sonra artık düşer gibi düşünüyorum. Burada stopu kaydırdım, 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 kaydırdım. Tamam. Kaydırmamla beraber ayrıca bir de şuradaki long pozisyonumu görmezden geldim. Hani hala şeye takıldım ya, piyasa manipülasyonu, kapanışların hareketleri, suyun hareketler falan. Bilgimin verdiği işte cehalet yani burada. Ve burada longumu da değerlendirmedim. Ve bugün ciddi bir şekilde kaybettim. Bakın şuradaki long işlemim şurada minik bir zararla kapatılıyor. Şurada tek short'umu açsam ve şurada stop olsa, şuradaki işlemin kafa kafaydı. Şuradan bir arz zararım var. Ve burada bir arz zararımdan sonra da bakın şu mum 150, bunu 300 yapayım. Tamam. Sadece şu anki zamanına kadar bakın. Şu an mum burada. O zararımı vermiştim. 1.22 şu an cebimdeydi. Birini kaybettik. Şuradaki ne? Short. Hatta bu da short. Burada evet, bu stop olur. Burada bir arz zararım var. Buradan da şu sinyalimi değerlendirseydim, hiçbir şey bilmeseydim, yani hiçbir şey bilmeyen bugün benden daha çok kazanmıştır diyebilirim. Ve buradan da 1.22, ki bu şu an saat orada 10. 2 saat daha var. Belki gidecek. Bir de bunun yarın gecesi var, sabah 8'e kadar. Bir de yarın bakarız. Ben bakıp biraz daha canımı sıkacağım, hani ne kadar kaybettim. Böyle bir hata falan gibi. Ama siz tabii bunları bilmediğiniz için, saatleri falanları filanları, siz böyle robot gibi buradan long, kapa short, buradan kapa long, pıt pıt pıt, yakala götür, işte sen kârdasın, ben bugün para kaybettim yani. Böyle de bir olay var. Her şeyi doğru anlamışım. Her şeyi doğru anlamışım ama yanlış uygulamışım. Rica ederim. Aa, güzel lütfen güldürdünüz beni. Her şeyi doğru anlamışım ama yanlış. Yok, ben ilk defa yazdım. Bakın bu bir YouTube videosu. Ben birazdan WhatsApp'ta da yazacağım size. Tamam mı? Ben size birazdan WhatsApp'ta da yazacağım. Bana bundan sonra, eğer ki Mithat veya TMT dışında hocam, kardeşim, üstad, işte falan daha bulabileceğiniz başka sıfatlar gibi seslenirseniz sizi görmezden geleceğim. Tamam, uyarmayacağım da görmezden geleceğim sadece. Artık o içinde kendi kendine döner dolaşır. Tamam. Yani sorularınızı hiç görmemişim gibi davranacağım. Benden cevap beklemeyin. Ama hiçbirinizi de uyarmayacağım bu dakikadan sonra. Çünkü hala ısrarla hocamlar falan. Rahatsız oluyorum yani, bunu nasıl anlatabilirim size? Rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Yani yanında sigara içme diyen birisinin yanında prolar nargileler içmek gibi bir şey bu yani. Yani bunu basite mi alıyorsunuz bilmiyorum. Rahatsız oluyorum ben ya. Açık manzaraya karşı bir martini zararla tabii tabii, ciddi bir zararınız var. O şeyi anlıyorum, çizebiliyorum, yorum yapabiliyorum, fakat uygulayamıyorum. Artık top sizde.
Sevgili arkadaşlar, top sizde. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum bu yazılımla beraber. Dubai'nin şansı olsun diyorum size. Hiçbir şey bilmeden bile indikatörün alarmlarıyla beraber bunu götürebileceğinizi gördünüz siz de. Ama robot olmanız lazım. İşte o zararların sizi etkilememesi lazım. Çok da bilmemeniz lazım. Desteğe yaklaştı dememek lazım. Orada bir arz bölgesi dememek lazım. Ben bunun içine demek ki o Ekim'le Ocak arasındaki artık hangi enerji sinerji bir şeyinin içine girdiysem orada bana bunlar üflenmiş, okunmuş bir şey. Ben eskiye dönerek onları uygulamaya çalışıyorum. Çünkü zaman içinde teyit ettikçe bildiklerim vesaire biraz böyle revizasyona gidebiliyor strateji. Mevlüt sor sen bu arada sorunu. Ben sorunu beklediğim için uzatıyorum şu an. İzin beklemiyorsun herhalde soru sormak için değil mi? Sorunu bir yandan yazıyorsundur diye tahmin ediyorum. Heh. Dubai'de işlem esnasında sizin diğer paternleriniz geldiğinde arıyorum bronz geldi. Evet, soru yok bunun içinde. O yüzden o geçmişe dönerek o stratejiyi hatırlamaya ve onların notlarına, onların ekran görüntülerine, orada ne yaptığımı net bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Çünkü o 4 ay, 2023 Ekim, 2024 Ocak ilk günler benim için hayatımın sonuna kadar koruyabileceğim özel günler. Orada ilgimi çeken şeylerin peşine gidiyorum. Bir değişiklik yaptıysam o güne geri dönmeye çalışıyorum. O gün ne bulduysam onu tekrar uygulamaya çalışıyorum falan yani. O yüzden burada herhangi bir şey bunun içine kullanmamanızı tavsiye ederim. Hiçbir indikatör, hiçbir şey alın işte. Hiçbir şey kullanmadık. Eğer bu da gerçekten size yeterli gelmiyorsa, bakın bu da inanın sizi tatmin etmiyorsa bir haftada %82, bir şey söyleyemiyorum da. Dubai işlem. Hayır ya Mevlüt Bey, ne ala ben burada ne anlatıyorum? Siz şimdi ama bana ne diyorsunuz ya? Ben bronz dedim mi eğitimin başından beri? Yapmayın gözünüzü yiyeyim ya. Herhangi bir şey dedim mi? Şimdi daha sen yazarken demedim mi? Bir RSI dedim. Hiçbir şey dedim değil mi yani? Herhangi bir şey dedim mi ya? Bir arz talep dedim ama yapmayın gözünüzü seveyim ya. Lütfen. Hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Eğer bunu uygulayacaksanız kullanmayın. Alın işte örnek bir hafta daha mı yapayım size şimdi? Bir saat dedim diye ben burada kapatacağım. Derseniz bir hafta daha yap, bir hafta daha görelim. Diyelim ki Ekim'den yapayım bu sefer de. Aynı. Ben bunun 6 ayına baktım. Hepsi aynı. Bu böyle size seçtirdiğim bir haftanın denk gelmesi değil yani. Bu hep böyle katlaya 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 gidiyor. Bir şey de kullanmıyorsun yani. %82. Hadi olsun %20 olsun ya. Bir haftada %20 nedir? %20'den bahsediyorum ben size. Bir haftada %20 nedir ya? Büyük fonlarda aylık %1 kazançlarla böyle kutlamalar yapıyorlar. Bütün çalışanların aileleri, mahalleleri, yemekler, organizasyonlar, sanatçılar getiriyor. %1 kazanca. Anlatabiliyor muyum? Siz şu an farklı bir şeyin içinde olduğunuzun farkında değilsiniz. Elbette 50 dolarla ayda 82, %82, haftada %82 falan bir ifade etmeyecek. Bir de büyük parayla düşünsen bunu mesela. Ben bugün kaybettiğim parayı ben sana söylesem şu an herhalde atıyorum falan diye düşünürsün yani. Para büyüyünce kar büyüyecek ama kaybın da büyüyor. Buna işte dengelemen lazım bir şekilde. Hocam dediğin için seni sessize alıyorum. Ben duymadım sorunu. Şu an görmüyorum şu an sorunu. Bu kadar da olmaz be arkadaş. Bu kadar olmaz ya. Az önce söyledim lan. Ayıptır ya. Oğlum dalga geçiyorsunuz ha bazen benimle. Öyle hissediyorum yani. Hakikaten dalga geçiyorsunuz benimle. Gruptan da yazın bunları tamam mı? Aynen bu şekilde. Sizi aynen sessiz alacağım. Hiç kusura bakmasın kimse. Ben Ahmet'in yumuşak olmadığın için, Mehmet'in sert davrandığın için falanlarıyla filanlarıyla hiç kimseden para almadığım bir sistemin içerisinde sizlere para kazandırmak için böyle uğraşırken bir de sizin böyle şeylerinizi çekemem kusura bakmayın yani. Tamam. Bu benim oyunum, benim kurallarım. İşinize geliyorsa arkadaşlar. Benim oyunum, benim kurallarım. Kimsenin şahsına direkt kendisine bir hakaretim asla olmaz. Asla ağzımdan küfür çıkmaz. Ama benden saygısızlık diyebileceğiniz derecede sert tavırlar görebilirsiniz. Kendinize siz dikkat edeceksiniz. Ben kendime sizin için dikkat etmeyeceğim. Çünkü ben sizin için burada çaba harcıyorum. Ve ücretsiz veriyorum bu işlemlerin hepsini. Bütün servisim ücretsiz yani. Sadece rica ediyorum. Gerisi top sizde.
Benim eklemek istediğim bir şey yok. Sizlerin eğer sormak istediğiniz bir şey yoksa kapatacağım ama sizlere şöyle bir müzikle veda edeyim mi? Çok güzel bir müzik var. Çok beğendiğim bir müzik. Böyle bir yorum var. Eee, diyor ki sosyal medyada çok var olmaya çalışıyorsun diyor. Çok paylaşım yapıyorsun diyor. Çok önem veriyorsun diyor. Bu iyi bir şey değil diyor. Çok güzel eleştiri. Kötü de yazmış olabilir. Yine benim için uygun bir eleştiridir. Ve sonunda da ekliyor ki ama unutma ki diyor senin gibiler yalnız kalırlar diyor. Ve sen buna alışamamışsın henüz diyor. Buna alışman gerekiyor diyor. Sen yalnız olmalısın diyor. Yalnız da kalacaksın hayatın boyunca neredeyse diyor. Bunu bilmen gerekiyor diyor. Çok güzel bir yorumdu, eleştiriydi. O yüzden ben de size şuradan şu müzikle bu işi bitireceğim. Tamam. Bunu beraber sizle dinleyelim ve sonra ufak ufak sizler de çıkarsınız. Kimi sevsem kırmışım, dokunsam yıkmışım. Gitmek isterken yerimde saymışım. Kendimden sıkılmış, bıkmış, usanmışım. Daha yolun başında yükümden yorulmuşum. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Nedendir bilmem, hep yanlışım, yanmışım ben. Dolaştığım sokaklar, can yakar anılar. Yakık dökük geçmişim, bitmişim, tükenmişim. Kendimden vazgeçtim, kendimi bitirdim. Erkendi son için, hayatı sevmedim. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Nedendir bilmem, hep yanlışım, yanmışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Nedendir bilmem, hep yanlışım, yanmışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Nedendir bilmem, hep yanlışım, yanmışım, yalnızım ben. Jamie Quiz'i hem 15 dakikalık zaman aralığında kalıyor. İndikatör zaten orada çalışıyor. Şu 3 noktaya tıkladık.
Alarma geldik. Şuradaki herhangi bir alert fonksiyonunda Dubai Alert seçiyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken şu her çubuk kapanışındayı seçmeniz lazım. Bildirimler kısmında sesini mesini bu şekilde ayarlarsınız. Telefonunuza, bilgisayarınıza, mailinize mum kapandığında, işlem geldiğinde direkt bildirim gelir. Hoşça kalın.